Hayatın sizin için hazırladığı zorluklarla mücadele etmeye hazır mısınız? Peki bu zorluklar siz daha doğmadan başlarsa? Minik Carlos hayatla olan mücadelesine annesinin karnındayken başladı. Tevez'in filmleri aratmayan hikayesi. Arjantin'in yoksul mahallelerinden birinde dünyaya gelen Carlos Tevez daha doğmadan babasını kaybetti. Babası çeteler arası bir çatışma sırasında 23 kurşun yedi. Annesi bu durumu taşıyamadı ve onun tabiriyle aklını yitirdi. Tevez anne ve baba dediği teyzesiyle, eniştesiyle büyüdü. Ancak sıkıntıları bitmiyordu. Henüz 10 aylıkken üzerine dökülen kaynar su nedeniyle 2 ay yoğun bakımda kaldı. Çenesi, boynu ve göğsündeki izler o günlerden kalma. Boca Juniors'ta oynadığı dönemde kulüp tedavi masraflarını karşılamayı teklif etti ancak kabul etmedi. Kendisi de tedavi ettirmedi. Çünkü o izlerin kendisine nereden geldiğini ve yaşadığı zorlukları hatırlattığını söylüyor. Zor bir çocukluk geçirdi. Arjantin'in Ciudadela şehrinde suç oranı oldukça yüksek bir semtte, Fuerte Apecha'da büyüdü. Tevez o günleri şöyle anlatıyor. Orası çok zor bir yerdi. Karanlık olduğu zaman korkutucu bir hal alırdı. Belli bir saatten sonra sokağa kimse giremezdi. Uyuşturucu ve cinayet günlük yaşamın bir parçasıydı. Futbol kariyerine 1992 yılında All Boys takımında başlayan Carlos'un golcü kimliği, çalımları, hızlı ve tutkuyla futbol oynaması her zaman beğeni topladı. All Boys'da oynadığı maçlardan birinde Scout ekibi tarafından beğenilen Carlos, Boca'nın alt takımına transfer olur. Buradaki şartlar daha ileri seviyededir. Hayallerinin kapısını artık aralamıştır. 12 yaşında Boca Juniors altyapısına giren Tevez 16 yaşında A takımla sahaya çıktı. 2001-2005 yılları arasında Boca Juniors forması giyen Tevez, Arjantin basını tarafından Maradona'nın 10 numarasının vadisi olarak gösterilmeye başlandı. Ancak o sürpriz bir kararla 22 milyon dolar karşılığında Brezilya'ya, Corinthians'a transfer oldu. İlk sezonunda takımı şampiyon yapıp en iyi oyuncu seçildi. Ama o sezon sonunda oradan ayrıldı. Kendi sözleriyle ayrılık sebebi şöyleydi. Kulüp bana birçok şey vaat etti ama yapmadılar. Brezilya'yı terk etmeye karar verdim. Ailem çok acı çekiyordu. Tevez 2005 yılında tartışmalı bir şekilde West Ham United'a transfer oldu. West Ham United aynı anda hem Tevez'i hem de Mascherano'yu transfer etmesi tartışma yaratmıştı. Oyuncuların haklarının 3. kişilerde olması FIFA kurallarına göre aykırı görünüyordu. Tevez sezonu West Ham'da tamamladı. Hem de takımı küme düşmede tutan golü atarak. Ardından da kiralık olarak Manchester United'a gitti. Tevez Manchester United'da adeta kendini buldu. West Ham'da sadece 7 gol atıp 5 asist yapan Arjantinli United formasıyla ilk sezonunda 48 maça çıkıp 19 gol atmayı başardı. Ertesi sezon ise 51 maçta 15 gol attı. 2 yılda da şampiyonluk yaşarken ilk yılında Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Arjantin'in suç dolu sokaklarında temiz tuttuğu ellerinde yükselen Şampiyonlar Ligi kupası, yüzünde ise hayalini gerçekleştiren bir çocuğun mutluluğu. Kiralık sözleşmesi biten Tevez'in Manchester United'a bonservisiyle gelmesi bekleniyordu. Manchester'a geldi evet ama United'a değil, City'ye. Tevez 2009 yılında ezeli rakipleri olan Manchester City ile 47 milyon pound değerinde sözleşmeyi imzaladı. Manchester City formasıyla ilk sezonunda 29 gol atarak İngiltere'de kendi rekorunu kırdı. Adım adım zirveye çıkan City'de Tevez'de takımın yıldızı oluyordu. İkinci sezonunda 23 gol atıp 10 asist kaydetti. Şampiyonluk sezonuna ise damgasını vurdu. Ancak futboluyla değil, Mancini ile yaptığı kavga yüzünden. Arjantin'in asi delikanlısı yedek kulübesinde başladığı Bayern Münih maçında oyuna girmeyi reddedince Mancini tarafından kadro dışı bırakıldı. Ligin 29. haftasına kadar oynayamayan Tevez
O maçla birlikte yeniden takıma döndü ve Agüero'nun son dakika golüyle gelen tarihi şampiyonluğun bir parçası olmayı başardı. Tevez o sezonun sonunda İngiltere'den ayrıldı ve İtalya'ya Juventus'a transfer oldu. 2 sezonda 56 gol attı. 2 şampiyonluk yaşadı ve 2015 yılında yılın futbolcusu seçildi. Ancak Tevez yine zirveye ulaşmışken şaşırtan bir karar verdi ve Juventus'tan ayrılarak Boca Juniors'a geri döndü. Carlos Tevez Avrupa'dan eve döndüğünde 49.000 taraftar onu karşıladı. En son 10 sene önce izledikleri ve sadece 75 maça çıkan oyuncuları için taraftarlar akın etti. Sadece taraftarlar değil, Diego Maradona da oradaydı. Tevez bu 3 yılda daha düşük bir performans gösterse de taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Para için bir sezonda Çin'de top koşturan ve kazanabileceğinden fazla para kazanan Tevez, 2018 yılında tekrar Boca Juniors'a transfer oldu. Bu başarılı kariyere 2004-2006 yılları arasında 76 kez A milli olarak katkıda bulundu. Kariyerinde toplam 671 maçta 287 gol atan ünlü futbolcu, gol vuruşları, hızıyla, driblingleriyle ama en çok da çocukluk yıllarıyla adını unutulamayanlar arasına yazdırdı. Carlos Tevez günümüzde halen Boca Juniors'ta oynuyor ve sık sık Fuerte Pacheco sokaklarında dolaşıyor. Tüm duvarları onun resimleriyle dolu olan Fuerte Pacheco'da suç ve tehlike bitmedi. Ancak çocuklar için Tevez gibi bir örnek var. Bu hikaye ellerini temiz tutarak bu sokaklardan çıkabileceklerine hepsini inandıran Carlitos'un hikayesi.